Şimdi Yunanistan Savunma Bakanı Dendias Kıbrıs'taki Türk askeri içinde işgalci demişti. Ardından Yunan Başbakan Mitsotakis Kıbrıs'ta Türkiye'siz çözüm istiyoruz ifadesini kullandı. Yunan Sağlık Bakanı bu gerilimin dozunu daha da arttırdı. İşte Amerika'dan alacakları F-35 savaş uçaklarıyla Ankara'ya bir gece ansızın gelebileceklerini iddia ediyor. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ da yanımda, konuşacağız. Hoş geldiniz Coşkun Bey. Hoş bulduk Semih'e, iyi yayınlar dilerim. Nedir acaba Yunanistan'ın amacı, tüm bu açıklamaların arkasındaki sebep? Semih, aslında şunu çok net görüyoruz. Ve hani sanki giderek de bir gerilim yükseliyor. Yükseltmeye çalışıyorlar ama Türkiye buna müsaade etmiyor. Ben az önce Sayın Erdoğan'ı dikkatle dinledim. Hala anlayana çok önemli mesajları var. Mesela neydi o başlıklar öne çıkanları? Gerilim peşine değiliz diyor. Evet. Aslında söz Yunanistan'a. Niye? Son günlerde gerilimi artırmak üzere senin de ifade ettiğin gibi maksatlı çıkışlar yapan bazı siyasiler var. Dendias başı çekiyor. Sağlık Bakanı yeni daha devreye girdi. İnşallah hastalıkta da teşhisi böyle koymuyordur. Çünkü eğer böyleyse mesleki bilgisi de Yunanistan için alarm demek. Yani F-35'i almakla bir güç kazanmıyorsun. Üstelik her şey onunla da bitmiyor. Dolayısıyla burada çok net birilerinin bu söylemlerle karşılıklı gerilimi tırmandırmak için ortam yaratmaya çalıştığı çok açık. Ama Türkiye, özellikle Sayın Erdoğan çok eski tecrübe, bu oyuna gelmeyip cevap dahi vermiyor ki az önceki Savunma Bakanımızın vermiş olduğu cevap da zaten bana göre anlayana çok manidar bir cevap. Yine aynen şöyle ifade etti Sayın Erdoğan: dostlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Bu gerçek mi? Gerçek. Mesela Adalar Denizi, yani normalde güzel bir kodlama yapmışsınız. Gayri askeri statüdeki adalar. Ama her birinde Yunanistan'ın gerilimi artırmak üzere bir takım faaliyetlerini biz bildiğimiz halde Yunanistan'ın kullanıldığını bildiğimiz için oyuna gelmeme adına şu an hala dost artırma derdinde bir takım siyasi çabalar gidiyoruz. Ermenistan bunun içinde. Yunanistan denklemin içinde. Ermenistan Yunanistan'a göre, bana göre çok daha olumlu ve iyi bir sürecin içinde. Aslında Mitsotakis'te de aynı havayı ben görüyordum. Hatta son işte yapılan ziyaretler, bir anda özellikle turizm konusunda atılan adımlar, Türk vatandaşlarının Yunan adalarına, Yunanistan'ın hükmünde bulunan Ege'deki adalara yapmış olduğu ziyaretler bu sürecin önünü açacak olumlu gelişmelerdi. Tam bunlar oluyorken bir anda Dendias çıktı ortalığa. Dendias Dışişleri Bakanı iken farklı mıydı? Yok, onda da aynıydı. Hatta hem yapılan ikili görüşmelerde hem o ziyaretlerde Dendias aslında yani biraz onuru olan kişi için çok ağır ithamlarda bulunan bir siyasi kimliğe dönüştü. Sayın Çavuşoğlu'nun ben kameralar önünde atmış olduğu o siyasi tokadı hiç unutmuyorum. Bak dedi, bir gün dedi seni dedi sırtını sıvazlayanlar ortada bırakır, yine benimle baş başa kalırsın Dendias dedi. İçeride konuşmadığımız şeyleri burada gelip kamera önünde şova dönüştürüyorsun, yolun yanlış dedi. Keza Sayın Erdoğan Adalar Denizi'ni göstererek burada her ülkeye yetecek kaynaklar var. Gelin şurada iki ülke olarak komşuluk ilişkilerini tesis edelim ve kazan kazan ilkesiyle yeni bir dönemin kapısını açalım dendi. Ve Mitsotakis buna aslında olumlu bir adım attı. İşte bu bahsettiğim süreçte. Dendias'ın bu araya giriş, gerilimi tırmandırmak için ve süreci de terse döndürmek için yaptığı hamle kendi iradesiyle mi, yoksa dışarıdan bir takım unsurların müdahalesiyle mi, bunu aslında incelemek lazım. İncelediğin Tam o noktada takdirde... şunu söyleyeyim o zaman Coşkun Bey. CNN Türkiye konuşan Pentagon yetkilileri de diyor ki müttefikler şiddetten kaçınsın. Böyle bir açıklama yaptı. İşte zaten tam da o adres vereceğim yer oraydı. Yani Amerika bu sürecin başından sonuna köstekleyeni, olmasın diye çaba sarf edeni, sadece Amerika'da değil, Fransa'da buna karşı, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde buna karşı. Hatta aynı ülkeleri biz Kafkasya'da, yani Ermenistan coğrafyasında da görüyoruz. Orada da gene Amerika, Fransa başı çekmek üzere Paşinyan'a içeriden dışarıdan baskı uygulayan bir akıl. Burada da kendini gösteriyor. Ne demek tarafları iktidara davet ediyoruz veya işte gerilim. Burada gerilimi artıran Türkiye değil ki. Aslına bakarsan Yunanistan'ın kendisi de değil. Yani ben taban halka inildiği takdirde Yunanistan'da böyle bir mantık olduğu kanaatinde değilim. Dendias başı çekiyor. Hep bu süreçte hep bu mantıkla hareket etti. Şimdi de Sağlık Bakanı Adonis devreye girdi ve Dendias'a destekleyecek şekilde bir takım haberlerin peşinde. Peki bunda maksat ne? Kesinlikle Ermenistan'da olduğu gibi Türkiye ile Yunanistan'ın yakınlaşmasını engellemek, buradaki o düşmansı havanın sona ermesini engellemek ve
gerilimi tırmandırmak. Bunun için Amerika'nın yapacağı iş içerideki bazı odakları harekete geçirmek ki Dendias onlardan biri. Bunları devreye alarak bu söylemlerle bir anda Türk ordusunu işgalci veya işte o Sağlık Bakanı'nın ne ilgisi var anlamadım savunma sanayi ile ilgili veya savunma ile ilgili veya o konularla ilgili F-35'lerle bir gece ansızın geliriz gibi deli saçması sözleri gündem oluşturmaya çalışıldı. Sanki tehdit yani bayağı. Bayağı tehdit ama bak dikkat edersen Türkiye oyuna gelmiyor. Yani gülerek geçiyor bu konuları ki Sayın Güler'in de turistik geziye bekleriz demesi de bana göre bunun bir işareti. Çünkü Amerika'nın istediği o. Bizden bir açıklama gelsin, oradan gelsin bir anda böyle el yükselterek gerilim zirve yapsın ve oluşan olumlu süreç, o hava bir anda dağılsın. O nedenle Sayın Erdoğan, bu da bana göre çok ince. Yani böyle bir gerilim olsa gerçek anlamda Amerika bundan ne fayda sağlar? Şimdi sürekli kullanmaya çalıştığı bir ulus var Yunanistan. Türkiye'yi bu konuda sözde baskılayarak bir siyasi ortam oluşturmaya çalışıyor Amerika. Ve Yunanistan bunun için biçilmiş kaftan. Niye? Tarihte örnekleri var. Osmanlı döneminde Rumlar ve Ermeniler en çok kullanılan azınlıklar. Hatta biz bunu çoğu zaman böyle ikili görüşmelerde yapılan o siyasi açıklamalarda çok net dillendirdik. Neyini dillendirdik? Maksadımız şuydu, oyuna geliyorsunuz, bak kullanılıyorsunuz. Sizi kullanan güçler de çok belli. Dolayısıyla bir artık ayağınızın üstüne yere basacak şekilde gelin, devlet gibi hareket edin. Ne diyor bak bugün Sayın Erdoğan? Bu çok önemli bir cümleydi. Ortak çıkarlar doğrultusunda hareket edilirse bütün sorunları çözeriz diyor. Bak bugünkü söyleminden bir başlık. Doğru olan bu mu? Evet. Yani varsa senin burada bir sorunun, bir çıkarın veya bir engel gördüğün husus böyle uzaktan ahkam keserek değil masaya oturarak çözersin bunları. Nedir derdin anlat bakalım diye biz de sorarız. Şimdi Yunanistan ne diyecek? Yaptığı bütün iş anlaşmalar hukuka aykırı. Seninle kurmak istediği ilişkilerin hepsi doğrudan gerilim odaklı. Biz ona rağmen dal uzatıyoruz, tut eli diyoruz. Bak gel burada yeni bir dönemin kapısını açalım. Mitsotakis bunu gördü ve bana göre iyi yolda da ilerledi. Bu nedenle de Sayın Erdoğan doğrudan Yunanistan hedef alan bir açıklama yapmadı Dendias'ın söylemine. Ne dedi? Mitsotakis'e dedi söylüyorum haddini bildir dedi. Kime? Dendias'a. Yani onu ayrı kulvarda, Mitsotakis'i ayrı kulvarda değerlendirerek bir başlık çizdi ki zaten bu oyunu yani ben sen siyasilerimiz Sayın Erdoğan ve Türk halkı çok net görüyor. O nedenle de böyle hani el yükseltecek bir yarışa girmiyor. Buna rağmen Yunanistan durur mu? Dendias gibi böyle kullanmaya müsait siyasileri bir devreye alarak gerilimi tırmandırmak ister ama buradan ben bir yere varacağı kanaatinde değilim. Yunan basını da bu arada bozmazsa. Türkiye'yi konuşmaya devam ediyor. Örneğin Türkiye işte Kerpe ile Çoban Adaları dışında kalan bir bölgeye 5 savaş gemisi konuşlandırdı diyor. Bunu yazmış. Bunun ardından işte Ankara ile Atina arasında gerçekleştirilen üst düzey diplomatik temaslar sonucu durumun daha da işte tırmanmadan yumuşamaya başladığını söylüyor. Sizce bölgeyi ne bekliyor son olarak? Valla bölgeyi eğer Mitsotakis çok tarihi bir hata yapmazsa veya Savaş oyuna gemilerinin gelmezse. karşı karşıya gelmesi beklenir mi? Oralara gelmez diyorsunuz ama değil mi özellikle? Yok Türkiye'den bak Türkiye hukuk çerçevesinde onca yapılana rağmen hareket etmekten hiçbir zaman taviz vermedi. Hep böyle hareket ettik. Hatta hatırla yani gemiler karşı karşıya gelir dedin ya bizim normal uluslararası hukukta karşılığı olan yerlerde yapmış olduğumuz o sondaj faaliyetlerinde Fransa ile Yunanistan el ele verip bizim o sondaj gemilerine ayar vermeye kalktılar. Hemen o Barbaros'un torunları devreye girdi ve iki ülkenin de o gemilerini bölgeden uzaklaştırdı. Çatışma noktasına gelmeden bunları yaptık. Hatta Fransızların bir anda her şey sustu, kilitlendi. Uzaylılardan böyle dem vurarak ne olduğunu biz de anlamadık diye başlıklar açması bu yüzdendi. Yunanistan da bu denklemin içindeydi ve onlar da geri dönmek durumunda kaldı. Ama yapılan resmen bir saldırı girişimiydi. Kime? O araştırma gemilerimize. Böyle bir ortam olmadığı sürece bizden böyle bir düşmansı tavır gelmez. Ama denedikleri anda da cevabını alırlar. Dolayısıyla Yunan gazetesinin de bu kışkırtması aslında bu kampanyanın içinde değerlendirilmeli ve bunu zaten medya bu konuda çok kullanıldı. Bazı odaklar yine hareketlendirilerek kalemler, köşe yazarları bu konuyu işlemeye başladılar. Ben aynı Dendias'ta olduğu gibi burada da bir takım unsurların devreye alındığı kanaatindeyim. Bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Bunlar kendi çalar, kendi oynar. Peki. Çünkü Türkiye bu konuda üzüm yemeye kararlı. Halen de o eli uzatıyor. Peki çok teşekkür ederiz Coşkun Baş. Ben teşekkür ederim. İyi Kolay yayınlar. gelsin.